Herkese selamlar. Burası Palo Alto Meydanı. Nasıl? Bu kadar. Meydan dediğim büyük bir şey gözünüzde canlanmasın. Biraz sağ tarafımız şöyle. Bu tarafa gittiğiniz zaman Üniversite Caddesi ve Stanford Üniversitesi'ne ulaşıyorsunuz. Sol taraftan da aşağı iniyorsunuz. İşte bütün büyük firmaların ilk kurulduğu yerler buralar. Google, Apple, Yahoo, bir kısmını atabilirim aradan. Steve Jobs yıllarca burada yaşamış. İşte hala Larry Page, Google'un kurucusu burada. Büyük firmaların ana merkezleri hala burada. Güzel restoranlar var sağda solda. Sakin bir Kaliforniya güneşi. Öyle bir hava sıcaklığı, kışları 8 derece, yazları 20-23 derece. Amerika'nın en pahalı yeri. Niye? Çünkü çok para var buradaki millette. Para olunca da arz talep ilişkisinden dolayı fiyatlar almış başını gitmiş. Ama güzel restoranlar var. Hemen her restoranda da bir Türk kardeşimize rastlıyorum. Çalışıyorlar. Gayet de sıcaklar. Sadece restoranlarda değil, pek çok hem Stanford'da hem buradaki büyük teknoloji firmalarında da Türklerin çalıştığına denk geliyorum. Hatta geçen gün Mavi ile yürüyorum. Birisi merhaba abi dedi. Geçti, merhaba dedim ben de. Sanki yani olaylar Palo Alto'da değil de Taksim Meydanı'nda geçiyor gibi. Merhaba merhaba. Hani. Böyle bir şey bile Kamboçya'da başıma gelmişti yani. Orada neydi? Angkor Wat diye bir yer var. Bizdeki Efes harabeleri gibi düşünün. Öyle dolaşıyorsunuz yani. Dünyanın en büyük harabesi. Giriyorsun, içinden giriyorsun, dışından çıkıyorsun. Girdim, birisiyle karşılaştık. Böyle daracık bir koridordan geçecek. Merhaba merhaba dedik, geçtik. Kamboçya'dayız. Merhaba nereden? Sen kimsin? Ben kimim? Nereden geldik? Böyle cool Türkleri seviyorum böyle. Hiç bozmuyorlar abi. İstifini bozmadan devam ediyorlar. Evet, siz oyları saya durun. İstanbul'da oylar sayılırken dünyada da farklı gelişmeler oluyor. Biraz bugün onlardan bahsedelim isterseniz. Bitmedim hala sayım. Bitmez o sayım. O sayım. O daha yıllar boyu devam ederse. Say bitmez yani. Ben onu şey diye tarif ediyorum. Kara delik bulundu. Nerede? Büyükçekmece'de abi kara delik. Çek fotoğrafını koy. Öyle bir kara delik ki yani. Git bitmiyor yani. 55 milyon ışık yılı öteye gitmeye gerek yok. Büyükçekmece'ye gidiyorsun. Al sana güzel bir oy kara deliği. Oylar kaydırılmış. Soyadından karakter tahlilleri. Öyle bir şey var ya, soyadından belli diye bir şey, açıklamada bulunmuş bir siyasetçi. Bizim partiye oy verdiği soyadından belli. İmamoğlu kime veriyor? Benim aklıma tek bir parti geliyor. İmamoğlu soyadlı bir adam kime verir deyince. O da CHP değil vallahi, yani eğer oradan gideceksek, yani hani oradan yürüyeceksek. Neyse ya, bunları zaten bolca esprisini, geyiğini yapıyorsunuz, duyuyorsunuz. Sosyal medyada tabii, artık televizyonlarda falan değil de. O yüzden biraz siz orada oyları sayarken dünyada neler oldu, biraz bugün ondan bahsedelim. Julian Assange tutuklandı. 7 yıldır Ekvator Büyükelçiliğindeydi. Ekvator Büyükelçiliği de Türklerin çok sevdiği Harrods'ın yanı. Şimdi beyaz Türkler giderler abi Londra'ya. Nereye gittin? Harrods'a. Abi ne Harrods'a gidiyorsun? 1000 tane Harrods var zaten. İstanbul'un yarısı Harrods olmuş yani. Yok, orada gittik yemek yedik. Kurt Food Court'unda. AVM'de yemek yiyorsun yani. Onu da marifet diye anlatıyorsun. Neyse, bu Ekvator Büyükelçiliği hemen onun yanında yer alıyor. Ufak da bir büyükelçilik. Bir arkadaş mesaj atmış. Abi bir hafta önce 5N1K'da Julian Assange tutuklanacak diye haber yaptın. Adam tutuklandı, sen ne işsin? Gazeteciyim diyebilir miyiz abi? Ne olduğunu görüyoruz işte. Adam geliyor. Tutuklama geldi yani, adım geldi. Niye? Ekvator'da yönetim değişti. Sosyalistler gitti. Amerikan hayranı bir adam geldi. Biraz da yolsuzluk var. Bu Julian Assange'ın ekiple, Wikileaks'te biraz bu adamın yolsuzluklarını ifşa etmiş. Sen misin eden? Tak diye teslim etti adam. Bu kadar. Muhabbet bitti. Biz de bunu görüyoruz yani. O gün görmüyoruz yani. Bir şey olduktan sonra anlamıyoruz o olacağı. Geliyorum diyor zaten tutuklama. Tabii saçı sakalı birbirine karışmış. Çıkarken bile eline kelepçe takmışlar. Direniyordu. Kolay iş değil. 7 yıl boyunca dünyanın en havalı semtinde bir belçiliğin içindeki bir tane odada kalıyorsun sonuçta. Abi bir nevi hücre hayatı gibi bir şey yaşıyorsun yani. Londra'da bilmem nerede, Kensington semtinde olmanın bir anlamı yok yani oradaki şey.
Ama tabii bayağı ünlü insan geliyor gidiyor. Bir tek o var. Şeyden farklı olan. Hücre hayatında. Bizdeki hücreleri bir tek avukatın geliyor. O da ayda bir. Diğerlerini de camın arkasında görüyorsun. O buraya abi gelmeyen kalmadı yani. Kabe'ye döndürdü adam kendi şeyini. WikiLeaks dünyasını. Ama eninde sonunda ne oluyor? Dünyanın en seksi kadınıyla beraber de olsan işte 7 yıl sonra saç sakal birbirine karışmış. Kendini cezaevinde bulabiliyorsun. Şimdi ne olacak? Muhtemelen Amerika'ya iade edecekler. İşte burada bayağı bir bilgi sızdırdığı falan konuşuluyordu. Konuşuluyor derken sızdırmıştı zaten. Onlar işte ne olur bilmiyorum ama kolay bir iş değil yani. Bu saatten sonra ancak Amerika'da başkan değişecek ki gelecek de birisi Assange'ı tıpkı ona bilgi sızdıran Manning vardı mesela, onu Obama yönetimi affetti. Öyle affedecek. Ölme eşeğim ölme yani. Yani Julian Assange çok havalı başladı 7 yıl önce. Herhalde dünyanın en havalı adamıydı ama Allah kimseye yaşatmasın abi. Havalı adam olmak yetmiyor yani. Bütün şey yapmak için. Ala Salih diye bir kadın var. Duydunuz mu? Sudan'ın yeni simgesi. Şimdi Beşir'e karşı 20 yıldır Sudan'ı yöneten Beşir yönetimine karşı halk ayaklandı. Kadınlar da başı çekiyor. Bu Ala Salih de bir arabanın üzerine çıkmış. Böyle bir rap gibi bir şey söylüyor Sudan'da. Ve belki de bütün bu şeyi de o örgütlüyor diyebiliriz. Şahane örgütlemiyor da yani simgesi olmuş. Şimdi ben uzun yıllardır hep aynı şeyleri söyleyip duruyorum aslında. Artık kahramanlar çağında bir kurtarıcı gelecek, büyük bir kurtarıcı, general, politikacı bilmem ne olacak dönemi bitti artık. Dünyada bitti yani. Ne dönemi başladı? Böyle küçük kahramanlar dönemi başladı. Yani hayatın içinde olan işte Ala Salih mesela bir tane mimarmış. Bir mimar kadın bir anda Sudan'daki bütün özgürlük hareketinin simgesine dönüşebiliyor. Niye? Doğru yerde, doğru zamanda ve biraz da cesaretli durduğu için. Tabii kadın biraz şimdi Twitter hesabını şeye aldım takibe. Hemen biraz durmuş yani. Korkmuş başına bir şey gelir mi gelmez mi belli değil ki. Ortalık karışık. Sudan'da çarşı karışmış durumda. Bir yandan polis göstericileri susturmaya çalışıyor. Ordunun durumu tam belli değil. Beşir'i devirdik diyorlar, devirmedik diyorlar. Geçiş dönemine şey yapacağız diyorlar. Zaten Beşir'i getiren de orduydu. Tabii Beşir kaçtı deniliyor. Nereye kaçtı? Palo Alto'ya gelecek hali yok. Gideceği birkaç ülke var. Bilmem hangileri. Bilmem bir gözünüzde canlandırın. Beşir son yıllarda hangi ülkelere gitti diye. İçeriye gidemeyiz Mavicim. Gördüğün gibi bir video dolduruyorum. Güneşin altındayız. Birazcık daha sabret. Mavi yanımda oturuyor da sıkıldı. Azıcık görmeye çalış. Gözleriniz kıs böyle. Evet. Çok da yaklaştırma. Minecraft ne oynuyordun sen? Story. Story mode. Story mode. Minecraft'ta story yapmışlar. Abi şimdi ben bu adamlarla nasıl mücadele edebilirim? Milyar dolar harcamışlar. Minecraft'ta yetmemiş bir de story diye bir şey uydurmuşlar. Orada film gibi böyle oyunun içinde oyun yapıyorlar. İlerliyorlar yani. Burada da babası eğlendirmeye çalışıyor. Telefonu, iPad'i alınca da elinden sıkıldım diyor şimdi. Adam haklı. Ben olsam ben de sıkılırım yani. Neyse bakalım Sudan'da ne olacak? Sudan'da ne olacağını hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Bu arada Libya'da karıştı. Libya'nın karışıklığı da zaten Kaddafi'den sonra karıştı. Niye? Şimdi hem Kaddafi 42 yıl Libya'yı yönetti. 35 yılda Saddam şeyi yönetti. İçerisi yok mu abicim? Dışarıdayız sadece. Parktayız. İçeri dediğin neresi? Park burası. İçeri diye bir yer yok yani. Orası içerisi değil, bizim değil orası, ne bilmiyorum. Markette bir şeydi herhalde. Süpermarket orası. Allah Allah. Bir haber sundurmuyorsun ya şurada. Haber anlatıyorum insanlara. Baksanıza mavinin mood'u göstereyim size. Haklı abi. Güneş de çok. Neyse neden bahsediyorduk? Tek adam rejimleri ülkeleri yönetiyorlar. 35 yıl, 42 yıl. Sonra bu adamlar yıkılıyor. Neyse yıkılıyor? Öyle yıkılıyor, böyle yıkılıyor. Ya eceliyle ölüyor ya işte bir darbe oluyor. Bilmem ne oluyor. Amerika geliyor, işgal ediyor. Fransız uçakları vuruyor falan. Fakat sonunda ülkede hiçbir şey de eski haline dönmüyor. Mavicim biraz yavaş. Mavi. Mavicim. Mavicim. Lütfen biraz yavaş. Babam burada ciddi bir haber sunuyor oğlum ya. Allah Allah. Neyse yani. Niye? Bütün kurumlar çökmüş. Şimdi kurumlar çökünce de ülkede ne adalet kalmış, ne hukuk kalmış, ne
etkinliği, saygınlığı olan bir kurum, inanırlığı olan bir kurum kalmış. O zaman ne oluyor? O zaman büyük kaos oluyor işte. Irak görüyorsunuz, El-Kaide patladı. IŞİD denilen bir şey ortaya çıktı. Niye? Saddam'dan sonra çıktı. Ya da şimdi Libya ortadan ikiye bölündü yani. Tam 20 yıl boyunca burada muhalefet eden, Kaddafi'ye muhalefet eden bir general gitti orada. Doğu tarafta petrolleri çöktü, petrole, gaza. Şimdi de Trablus'u almak için Trablus'a doğru ilerliyor. Dünyada ayağa kalkmış. Aman dur, yapma etme. Yapma etme ama işte ne yazık ki bir ülkeyi çökertirken bunları kimse düşünmüyor. Şimdi Libya'da büyük bir iç savaş var. Zaten ülke ortadan ikiye bölünmüş durumda. Ve daha ne kadar gidecek bu iç savaş hiç kimse bilmiyor, bilemiyor yani. Trablus düşse ne olur yani? Oradaki şey, Trablus düşünce bitmiyor ki yani yine. Olan orada Türk iş adamlarının oldu. Onca yıl boyunca bayağı yatırımları vardı, işleri vardı. Ama hepsi ne yazık ki kötü gitti diyebiliriz yani. Amazon Prime'da Yıldız adında, The Tin adında bir 2 serilik 10'ar bölümden bir dizi izledim. İlk başta iyi başladı işte. İngiltere'den bir tane gizli polis gitmiş Kanada'da bir kasabanın nesi olmuş işte şerifi olmuş yani oradaki en üst 3 tane polis var zaten onların şey olmuş. Sonradan ortaya çıkıyor ki işte adamın bir sürü karanlık geçmiş var bilmem ne var. İlk sezon iyiydi ama ikinci sezon cıvıttı, artık adamların vurmadığı adam kalmadı kasabada. Kasaba değil Teksas'a dönüştü. Ne tutuklayan var ne hesabını soran var. Zıvanadan çıktı. The Tin diye bir dizi. Tavsiye ederim, isterseniz bir bakın. Palo Alto dedikodusu vereyim buradan. Bizim Apple'ı soymuşlar burada. Sabaha karşı yerel gazetenin ana sayfası bu. Apple'da soygun nedir? Adamlar bir tane taşı atmışlar. 2 kişi girmiş, $10.000 bilgisayar çalmışlar. Palo Alto'nun 1 numaralı konusu bu şu anda. Herkes bunu konuşuyor sokaklarda. Vay Apple'ı soymuşlar, Apple'ı soymuşlar. Allah başka dert vermesin kardeşim ya. Dün Stanford'a gittim. Stanford'da da çok saygın bir bilim insanımız var. Nanoteknolojiler üzerine çalışıyor. Onunla biraz sohbet ettik. Ya dedim nasıl bir duygu burada dedim. Çalışmak, uğraşmak, yaşamak. Dedi güzel ya dedi. Zaten dedi üniversiteye girince pek dışarıyı da görmüyorsun dedi. Ara sıra işte yemek yemeye geliyoruz dedi. Zuckerberg geliyor dedi. Şurada bir Hint lokantası var dedi. Branşlara geliyor dedi. Yağlı yağlı şeyleri dolduruyor dedi. Kimse de Zuckerberg dur bir tane fotoğraf çekelim bilmem ne yapalım demiyor dedi. Yani rahat bırakıyorlar adamı dedi. Adam da yemeğini yiyor gidiyor ondan sonra dedi. Tabii şimdi burada ne var? Para var. Ne parası var? Hem yeni para var hem eski para var Palo Alto'da. Yani mesela New York'ta bir yatırımcı aradığın zaman ara ki bulasın. Burada adam sana kepçeyle veriyor. Orada kaşıkla veriyorsa burada kepçeyle veriyor. Daha önce size söylemiştim. Theranos diye bir tane bir kadın çıktı. Theranos diye bir tane şirket kurdu. 9 milyar dolar para topladı. Kan toplayacağız diye. Ve sıfır. Tamamen bir dolandırıcılık çıktı. Şimdi hatta kadın milyarder bir adamla date ediyormuş. Çıkıyormuş. Onun haberini gördüm. Muhtemelen 20 yıllık bir ceza ile yüz yüze gelecek deniliyor. Bu ceza denilince burada özellikle öğrencileri yani zengin aileler, ünlü aileler çocuklarını okullara sokmak için çeşitli numaralar çevirmişler. İşte buradaki sınava başka adamları sokmuşlar. Ya da işte hiç sporcu değil mesela gitmişler tenis koçuna, işte bilmem kürek koçuna para vermişler. Rüşvet bunu sporcu öğrenci kontenjanından üniversiteye al diye. Burada Stanford işte büyük USLA falan onlara sokmuşlar. Şimdi onların davası başlıyor. Bunlar da burada bir Amerika'da şöyle bir uygulama var işte. Gidiyor sizde savcılık diyor ki bak anlaşırsan diyor senin cezanı indireceğiz diyor. Kabul edersen diyor. Bunlar da herhalde ünlerine, şöhretlerine güvenmişler. Kabul etmemişler birkaç tanesi. Şimdi affedersiniz 3,5 atıyorlar. Niye? Çünkü burada o işlerin yani hukuku öyle gak etmiyor yani. Hani sen yapmıyor musun? O zaman abi cezayla yüzde kalacak. 2 dava da açmışlar. Bu mesela ev kadınları vardı. Onlardan bir tanesi oynuyor. Bu Desperate Housewives. Ne? Çaresiz ev kadınları diye mi çevrenin? Onlardan bir tanesi mesela $500.000 vermiş. Bir tane Denyo kızını Denyo derken gerçekten YouTuber Denyo kızını sokmak için. Mavi sıkıldı bıraktı arkama geçti bak. Haklı o da ya. Babası çok sıkıcı bir iş yapıyor yani. Haber anlatıyor. Neyse $500.000 vermiş. Şöyle de bakayım da bir yere tüymesin yani. Arkama alayım şöyle.
Fırlar gider, al başına bela. 500 bin dolar rüşvet vermiş. Şimdi bakalım cezaevine gireceğim diye korkuyormuş yani. Girerse ne olacak, ne olacak diye. Burada da mesela 60 yaşında bayağı milyonerler, milyarderler bayağı para vermişler. Çocuklarını hak etmedikleri okullara girmeleri için, sokmak için, şey yapmak için. O bayağı bir gündemde yani. Konuşuluyor, şey yapılıyor. Burada da tabii bir Julian Assange meselesi yeniden ısındı. Biliyorsunuz bu Julian Assange'a bilgileri ulaştıran Manning diye bir adam vardı. Sonra kadın oldu falan. Cinsiyet değiştirdi. O da buralarda, onun da haberleri çıkıyor sık sık. Şu anda Amerika gündeminde de bunlar konuşuluyor. Tabii siz şimdi hep oyları say babam saydığınız için bunlara size belki bir kısmı yeni geliyor olabilir. Bir kısmı belki de ne bileyim duymuşsunuzdur. Bir de mesela burada NASA'nın merkezi var. Biraz çıkıyorsunuz bu Palo Alto'dan bir 5 dakika gidiyorsun. Zaten Silikon Vadisi'ni Silikon Vadisi yapan bu NASA ile ilgili çalışmalar işte. Uzaya kim önce gidecek? Ruslar mı? Amerikalılar mı? O sırada işte bu adamlar, aman şu maviyi kaçırmayalım gözden. O sırada bu Silikon Vadisi patlıyor falan işte. Burada o silikonları üretiyorlar ilk böyle şeyleri. Çipleri küçültüyorlar. O NASA'nın buradaki merkezinden bir açıklama yapıldı. Dediler ki 2024'te biz tekrar Ay'a gideceğiz. Ama bunu da tek başımıza yapmayacağız. Hem özel sektörden hem de çeşitli şeylerden destek alacağız işte özel sektörden. Tabii bu da bir heyecan yarattı abi. 2024'te kim gidecek, nasıl gidecek, nasıl bir şey kuracaklar, koloni mi kuracaklar, turizm mi yapacaklar Ay'da. Bu da tartışmalı konular arasından bir tanesiydi. Evet arkadaşlar, siz oyları sayarken, mazbata verildi verilmedi tartışmalarındayken dünyada da şöyle bir hızlı tur yaptığımızda bunlar konuşuldu, tartışıldı. Palo Alto'dan birazdan San Francisco'ya geçeceğim. Belki oradan da bir video doldururum. Biraz da San Francisco, Golden Gate havası alırız hep beraber. Kendinize iyi bakın şimdilik. Mavi de sıkıldı. Gidelim mi oğlum? Evet. Hadi gidelim. Hadi bize eyvallah. Kendinize iyi bakın.